haber? İyi. Keseceğiz, biçeceğiz. Zaten burada güzel bir anlamlı şu çok dikkatimi çekti de buna bakmam gerekiyor. Denir ya bu halıyı dokuyan kör oldu ya. Avluya avlu demece falan böyle. Aman be ya diye konuşmaca yani. Ben bunu alabiliyor muyum? Tabii ki. Eda görmeden sarıyoruz. Çok güzel oldu. Flying carpet. Bir kere. Heyecanlanıyorum bak görüyor musun? Ne için heyecanlanıyorsun? Kamera açılınca heyecanlanıyorum. Öyle mi? Evet. Hiç heyecanlanmayan bir insan gibi gözüksem de. Yani bilmiyorum öyle galiba ama Bence sen heyecanlanıyorum. çok heyecanlanan birisin. Ha öyle gözüküyorsam iyi, normal olduğum gibi. Çünkü işinle ilgili ben öyle görüyorum. Evet. Heyecanlanan biri gibi görüyorum Evet. seni. Ya şurada hani kamera karşısında hep bir fotoğraflar çekiyoruz ya. Aa tamam artık sen de yapıyorsun. Çünkü çalışmadığım marka kalmadı Türkiye'de gibi bir şey gerçekten. Çek fotoğraf, video artık her yerde her şey. Hele son zamanlarda biraz abarttık ama. Sensin ya. Aynen. Ondan sonra tabii Allah arttırsın. Çok her seferinde çok heyecanlanıyorum. Ferhat'ın annesi Ayşen anneciğim zamanla geçeceğini söylüyor. O da ilk zamanlarda Boğaziçi'nde falan konuşmalara çağrılırmış. Bu heyecan iyidir her zaman. Özgüven kazandıkça bu titremeler, heyecanlar biraz daha azalır diyor. Bakalım inşallah benim de azalacak. Şimdi ceketimi giydim gideceğiz. Burası bizim yeni taşındığımız ev. Ben aslında iç mimarım ama işte bu pandemiden sonra da biraz iç mimarlık işleri yapamadım. Daha çok resim yapmaya başladım evde. Resim yapmaya başlarken yayınlar açtık. Arkadaşlarımıza resim yaptık falan filan derken ben böyle bir art influencer bir şey oldum. Daha çok resim yapmaya başladım. Eventler, workshoplar. Zaten çocukluğumdan beri güzel sanatlar falan. Ondan sonra iç mimarlıkta ama benim tutkum özellikle eski mobilyalar, eski mobilyaları almak, yenilemek, kendi ellerimle bir şeyler yapmak, yeni ile eskiyi birleştirmek, böyle zamansız mekanlar oluşturmak, yaratmak benim tutkum. Bu evle de alakalı çok heyecanlıyım. Taşındık ve şurada gördüğün her şey aslında bir recycle projesi ve geri dönüştürme projesi. Şimdi şu benim eski evimde, hatta bunun fotoğrafını da koyarız. Eski evimde yine benim bir eskiciden bulduğum endüstriyel bilmem ne ama plastik bir şey. Ondan sonra böyle paslı falan bir şeydi aslında. Ben bunu diğer evde diğer koltuklarıma uyacak şekilde arka tarafı kum beji gibi bir şeye boyamıştım üstünü. İçini de yine böyle kiremit turuncuya boyamıştım. Burada bir ayna kolonum var. O ayna kolondan da ilham alarak bir de şimdi karşı tarafımızda öyle bir manzara var ki o manzarada bak karşıda betonlar var. Uzun uzun binalar var ama onun altında da böyle kiremit çatılar var. İşte bu betonların arasında bazen öyle bir hava atmosferi oluyor. Bak şu sağ tarafa da bakarsam hep böyle yansımalar, o ayna yansımaları, şehrin o camlarının yansımalarını falan görüyorum. Bu ayna olayını da birazcık taktım. Söyledim bunları Amazon'dan geldi. Tek yapıştırdım. Ama birazcık böyle şehrin o beton görüntüsü ve bu çatıların kiremit renklerinin de arasından gözükmesinden böyle city reflections falan gibi bir şey. Ya bilmiyorum, eğer aydınlatma işine girersem ismini bulurum. Bu da ilk aydınlatmam olarak kayda geçer. Ellerimle yaptım. Böyle bir beton efekti falan verdim ve işte o kiremit, çatıdaki kiremitleri de temsil eden kiremit kızıllıklar falan bıraktım. Bu da benim yaptığım bir şey oldu. Bunu da yine bir eskiciden buldum. Neden cam istediğimi bu alanda da anlatayım. Pandemiden beri zaten halı tasarımı yapmak istiyorum. Hatta birkaç tane deneyimim de oldu. Ama benim bir sürü halı tasarımı eskiz defterim var. Bir sürü yaptım. Neyse sonra fırsat oldu. Bir arkadaşım aracılığıyla çok tatlı bir kadınla tanıştım. Onların da Tekirdağ tarafında bir atölyeleri var. Bu atölyede Tekirdağlı ablalarımız kendi elleriyle kilim dokuyorlar. Doğal boyalarla halı dokuyorlar. Şimdi ben de bir çizim yaptım, tasarım yaptım. Onların ölçüleri ve şeylerinden de saygı göstererek kurallarına. Artık tasarımımız bitti. Onun son çekimine gidiyoruz. Bu gördüğümüz alanda da bu halı olacak. O yüzden halı birazcık sanat eseri gibi bir halı olduğu için, ablalarımızın da elinden çıktığı için ben buraya şeffaf bir ürün kullanmak istedim. Çünkü aşağıyı görebilmek istiyorum. Yine o çizimi de koyarım. Kendi tasarladım ve aslında benim işlevsel olarak işte kitaplarımı, dergilerimi koyabileceğim falan gibi bir tasarım
tasarım yaptım, gönderdim insanlara, fiyat alıyorum. 40 binler, 50 binler, 60 binler, 70 binler, işte clear cam, temperli cam, o bu bilmem ne. Her şey olmuş zaten 40 bin, 50 bin, 60 bin. Birazcık bu benim sinirimi bozdu. Zaten taşınmak kolay bir şey değil. Ondan sonra eskicilerde sürekli hesaplar takip ediyorum. Bir arkadaşım da dedi bak bu senlik diye yolladı. O da eskici sever. Bunu böyle 9.000 TL dedi abi. Ya dedik olur mu çizik mizik altı plexi osu busu şeyleri var pasları var falan filan derken 6.000 TL'yi bıraktı. Şimdi dedim nerede 40.000 TL masraf yapmayın. 40'lar 60'lar biraz o beklesin dedim. Hemen bunu geçen haftalarda aldım. Şimdi halıyı görmeye gidiyoruz. Halıyı çekmeye gidiyoruz. Ablalarımızla tanıştıracağız sizi. Ve halımızı alacağız, geleceğiz. Ve bu güzel mekan zaten daha ev yapım aşamasında. Her yeri düzenleyeceğiz. Arkaya resim yapacağım, tablo yapacağım. Bir şeyler yerine oturacak ama yavaş yavaş. Hiçbir şeyin acelesi yok. Buraya çok değerli bir parça geliyor benim için. Halıyı alalım, sonra buraya koyalım. Sizlere de gösterelim. Nasılsınız? Ay çok heyecanlıyım. Ben de öyle. Nasılsınız? Merhaba Eda. Biz sizi çekiyoruz. Hazır mısınız? Merhaba, nasılsınız? Çekeceğiz yani hep beraber. Hem bize neler yaptığınızı anlatacaksınız ve çok güzel de atölyeniz var. Her şeyden bahsedersiniz. İplikleri nasıl yapıyoruz, boyuyoruz. Hikayemizi anlatacağız biraz. Bir araya nasıl geldik onları anlatacağız. Cemil, ekip arkadaşım. Burada. Değil mi? Aşırı çalıştırdık yani. Birazcık bu kız bela falan dediniz mi? Ne yapmış bu dediniz mi? Biliyordum ama yani. Senin o tasarımı üretebilmemiz, sadece üretim aşamamız 20 gün sürdü. Bunun hazırlanması falan derken bayağı bir zamanımız. Ama bittikten sonraki o hissiyat, o başarma hissi ve yeni bir şey yapmış olma hissi nasıl? Sistemi farklı olduğu için biz bunda birkaç teknik geliştirdik. En azından bize de bir şey olur. Bize de en azından da değişik şeyler de yapabiliyormuşuz dedik yani. Evet. Bizim için çok iyi oldu. Muhteşem, ağlayacağım. Çok güzel oldu. Çok heyecanlıyım. Çok güzel gerçekten. Her parça çıkınca resmen gözümüzden böyle kıvılcımlar Çok çıkıyor. güzel, çok mutlu oldum. İşte Ege'de de görünce yani benim bu şekilde önümü açabilmem beni çok mutlu etti. Çünkü yani biz bunu yapıyoruz demedin. Hadi gel tamam biz bunu deneriz dedin ve o çok duyguluyum. İnşallah bizim de size sonradan bir faydamız olacak. Burada size anlatmış olacağız. Şimdi siz birazcık kendinizden bu işi nasıl yaptığınızdan bahsederseniz burada. Yani birazcık bize markadan da bahsedelim biraz. Nereden başlayayım? Vallahi başla isminden çünkü biz zaten şu anda konuşuyoruz ve keseceğiz, biçeceğiz. Zaten burada güzel bir anlamlı şu çok dikkatimi çekti de buna O bakmam hikaye gerekiyor. ondan başlıyor. Bu nedir bunlar? Hikayemiz bununla başlıyor. Benim kendi mesleğim iç mimarlık. Benim de. Evet. Açabilir miyim? Tabii ki. Renkler ne kadar muhteşem. Benim babam Tekirdağlı ama Tamam. biz hiç Tekirdağ'da yaşamadık. Babam da çok küçük yaşlarından ayrılmış ve bu dokuma tekniği aslında Tekirdağ'da Karaca Kılavuz köyüne ait ve babam da o köyde doğmuş. Çok daha eskiden Konya'da yaşıyorlarmış atalarımız yani babamın ataları ve o zaman sadece şu dimi dedikleri sadece bununla pantolon ve ceket yapıyorlar. Yani yaşamlarında kullanıyorlar. Aslında sadece Konya değil, Anadolu'da eskiye baktığınız zaman hep dimi var. Çünkü işte kıyafet için kullanılıyor. Şu an için birazcık şey ama kullanımı rahatsız gibi. Kalın. Bunu Pencereleri var. yine kullanırsın, yine tekstilde kullanırsın. Kalın İçinde belki, bir içinde astarın olması astarın. lazım. Yoksa Çok gün sıcak seni şey tutar. yapabilir. Kış için muhteşem bir seçenek. Paltolar Soğuklar için. mesela. İşte çok istiyorum ceket Evet. yapmak o şekilde. Yapalım. Bu cicim tekniğimiz, coğrafi işaretli bahsettiğimiz cicim tekniğiyle bu şeridi atıyoruz. Yani bizim Bu bu da çıkışı peştemal. yaptığımız, Peşke. evet Bu da anladım peşke tekniği. şimdi. Hepsi birbirinden farklı. Farklı, şu an anladım. Yani bir şey söyleyeceğim, şimdi söylenmez de denir ya bu halıyı dokuyan kör oldu. Öyle. Yani gerçekten Yani öyle özellikle bak şimdi galiba ya. şunu yaparken bayağı Gerçekten. kör olduk ya şu Vallahi noktada, şu kareler. Ah neler açtım başımıza. Sizin adınız nedir? Siz de tanın. Adım Çiğdem. Çiğdem Hanım, nasılsınız? Nasıl zorlu geçti mi bu süreç? Zorlu geçti de çok severek yaptık. Gerçekten. Gerçekten çok severek. Her parçasında gerçekten hepimiz çok mutlu olduk. Anne tarafın buralı. Benim anne tarafım buralı. Selanik göçmeniler, dedem, anneannem, dayılarım.
şimdi vefat etti onlar ama dayılarım, teyzelerim, teyzem Çorlu'da yaşayan var, Şarköy'de yaşayan teyzem Bayağı var. Tekirdağlıların Ben işte. Tekirdağlılar aynen. Ben yani çocukluğumu, her yazımı Şarköy'de geçirdim. Ya. 2 ay, 3 ay çocukluğumu. Yani ben mesela buraya gelip böyle 2 hafta falan kalınca H'leri atmaca, havluya avlu demece falan böyle aman be ya diye konuşmaca. Yani karakterim, şivem değişiyordu. Yaz sonu okula gidiyorum, böyle bir konuşmalar değişmiş falan. Burada 2-3 ay geçirince öyleydi. Sizi de tanıyalım. Ben Asuman. Asman Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz neler yapıyorsunuz? Çok iyiyim ben de. Ben şimdi ilk gelen iplerimizi hazır ediyorum yumak halinde. Ne kadar şekilde saatler yumak. sürüyor bu yaptığınız işler? İşte Kaç onu saat artık- çalışıyorsunuz burada? Burada hafta içi her gün çalışıyoruz sabahtan akşama kadar. Hafta sonu Hafta sonu çalışmıyoruz. çalışıyorsunuz. Biz çalıştırdık sizi. Ben bunu alabiliyor muyum? Tabii ki. Çok beğendim şu rengi de. Morum çok yok Bu öyle değil mi? ismi zerde. Burada da zerde tatlısı çok meşhur, belki biliyorsundur. O zerde çok aklımda kalmıştı. Renginden dolayı da zerde ismini Aa, verdik. ben şey biliyorum, peynir tatlısı var. Evet, hoşmerim. Hoşmerim. Buranın meşhur. Aynen. Bak böyle. Panço gibi. Buradan İlla ki bağlıyoruz. biraz kalın mı olması gerekiyor? İpi değiştirmiyorum özellikle Aha, bu özelliğini evet, kaybetmemek için. Ceketler yapılabilir çok Ceket güzel. yapmak istiyoruz. Tamamen Uzun kışa pantol hazır. ceket. Ama çok uğraşırız yine ben çizersem size. Valla. Yani bakalım Batkalı deneriz. falan bir şey yapabilirim birkaç bir şey. Yani böyle Biliyor. aslında ben bunu yazın da giyerim. Bir yaz akşamı mesela. Yaz akşamı Yaz giyilebilir. akşamı bunun böyle altına bir tane siyah etek, Aynen bir şey öyle. bağlı hatta. Direkt üstüne at üzerine çık böyle yani. at çık. Aynen. Zaten o basitliği için istedik. Böyle atıp üstüne çıkabileceği. Kenarından bağlı. Bakayım bunlar ne? Bunlar da aynı şeyler mi? Onlar ilk denemelerimiz. Numune, onları ayırdım, satışa koymadım. Bunların tamamı yeni. Bu arada onun dikiminin de bir hikayesi olmuş oldu. Biz şimdi bunları dokuyoruz. Tezgahtan çıktıktan sonra Nişantaşı'nda bir meslek lisesi var. Oranın kendi içerisinde bir atölye var. Oranın atölyesinde bunların dikimine verdik. Oraya verdiğiniz para da okulun döner sermayesine girmiş Çok iyi. oluyor. Oradaki kızlara destek olmuş oluyor yani. Hem Süpersin. staj yapanlara da. Ay çok güzel, Altına her bir şey, renk jean yakıştı. giyeceksin, gidecek. Evet. Şundan jeanle bir çok tane, güzel. bir tane de siyah alacağım. Saralım. Tamam. Çiğdem gel saralım. Saralım bunları. Bu mesela çivit otuyla renklendiriliyor. Bu var ya zaten benim hayatımda aşk yaşadığım renk. Renk yani. mi? Bu, evet. Her şeyin bu renk olsun, ömür boyu bu renk geliyor. Bizim en doygun sarımız buydu. Sen onu seçtin. Mesela bunların arasında bu renk değil de bu daha hoş olmuş zaten değil mi? Peki biz bu rengi Hepsinin mi yeri kullandık? ayrı. Evet. Aslında bu kadar doygun bir mavi ama beyaz çözgünün arasında Girince olduğu için aslında bu benim açıldı. tam rengi. Aslında seçmiş olduğun renk ama Peki beyaz çözgü olmasaydı bunu sık yapsaydık ne olurdu? motifte işleseydik sadece, yani motif gibi olsaydı olurdu. Ama hani gösterdi Halıyla. o sarıyı böyle peşkir dediğimiz teknikle yapınca çözgünün arasına giriyor. Ama bunun gibi motifli yaparsan mesela işte şu Orada mavi gibi gözükecek. düşün. Ben özellikle siyahın üstüne çok duruyorum çünkü siyah görüldüğü zaman hani sanki herhangi bir alelade bir ip gibi geliyor ama aslında bu da cevizle boyanıyor. Yani bu da bitkiyle boyanıyor. Ceviz de boyanıyor ya. Hibiskusun şekilleri, hibiskusun içinde çok az kalırsa bu renk oluyor, çok kalırsa bu renk oluyor. Wow. Bu da Bu nasıl renk? saf yün, natural hali. Wow. Bir isim Muhteşem. vermemiz lazım ki. Vermemiz lazım. Ben ilk zaman purma olsun dedim ama sonra belki farklı bir isim Ya vermek bir istersin. böyle özel bir şey düşünelim ya. Düşünelim şu anda sanki çıkar mı böyle? Çıkarsa söyleyeceğim. Tamam. Eda görmeden sarıyoruz. Kesinlikle sürpriz olmalı.